Herkese merhaba. Geçenlerde bir göz ameliyatı geçirdim. Onunla ilgili hem bilgilendirme hem de başka insanların da başına gelebileceği bir durum olduğu için insanlar tedbirli olsunlar diye böyle bir video çekmeyi açıkçası uygun gördüm. Çünkü herkese bir de aynı açıklamaları yapmak zor oluyordu benim için. Bu şekilde herkese ulaşabileceğimi düşündüm. Benim göz hastalıklarım aslında çocukluktan bu zamana kadar süren bir şeydi. Maalesef bizde genetik bir durum. Aynı hastalıktan dolayı maalesef halam çocuk yaşlarındayken iki gözünü de kaybetmiş. Tabii 1970'li yıllardan bahsettiğimiz için o zamanlar bu hastalıkların pek çoğunun tedavisi mümkün değildi. Ben o konuda biraz daha şanslıyım. Çünkü günümüz teknolojisinde, tıpta çoğunun şeyi var artık. Ameliyatla düzeltilebilir ya da kurtarılabilir bir duruma sahip çoğu göz kusuru. Öncelikle o zaman çocukluktan başlayarak biraz bahsedeyim. Yaklaşık 4-5 yaşlarından lise 1'e kadar gibi bir süreçte bu şişe dibi dediğimiz gözlüklerden kullandım. Yani 6-7 numara üzerinde miyopi vardı her iki gözümde de. Yani miyopi ve özellikle öyle bir numara olması çok zor. Bilen insanlar mutlaka beni anlıyordur. Liseden sonra hatta lise bitmedi pardon. Lise bitmedi. Lise 1'e gittiğim zamanlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben durumun farkına varamadım maalesef ama sağ gözümde bir sorun oluştuğunu fark ettim. O zaman bir göz hekimine gittik özelde. İlk defa o zaman her iki gözümün de arkasına bakıldı. Yani o yaşıma kadar hiçbir hekim gözümün arkasına bakmamıştı. Çünkü Türkiye'deki göz hastalıkları muayenesi yapan çoğu yerde gözün arkasına bakan teknoloji yoktu. Yani bu maalesef Türkiye'nin bir şeydi, problemiydi o zaman. Yani biz de öyle bir cihazın olduğunun farkında değildik. Her neyse sağ gözde arkaya bakıldığında bir retina yırtılması olduğu söylendi ve acil müdahale edilmezse gözün kaybedilebileceği söylendi. Yani halamın başına gelen hastalığın aynısı. Bu nedenle bizi bir doktora yönlendirdi. İsmini de vereyim, yani herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin yanılmıyorsam retina bölüm başkanıydı o zaman. Profesör Doktor Bora Elden Bey'e gitmeye karar verdik. Ankara'da yaşıyorduk zaten, yakındı bize. O zamanlar böyle yanlış hatırlamıyorsam İran Caddesi tarafında bir özel muayenesi vardı. Oraya gitmiştik. Bora Hoca bakar bakmaz dedi ki yarın hemen ameliyata almamız lazım. Göz neredeyse gidecek artık. En azından bir şeyi kurtaralım diyorlar. Hani bir ışık alsın göz. Bir şeyleri fark etsin. O bile aslında görmeyen insanlar için çok önemli bir şey. Ertesi gün özel Çankaya Hastanesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Orada bir operasyon geçirdim ve sağ göze müdahale edildi. Yani yırtılmanın ilerlemesi devam etmesin diye bir müdahale edildi. Bu şekilde sağ göz olmuş oldu. Durdurulmuş oldu, o konumda durdurulmuş oldu. Yani ne oldu? Mesela sol gözümü kapatınca yapıyorum. Mesela yazıları hala okuyamıyorum. O kadar kötü. Çünkü %90'a yakın bir kayıp var. Fakat mesela belirli bir mesafeden parmakları görebiliyorum. Hani mesela önüme yemeğimi getirirlerse yiyebilirim. Kendi kişisel mesela tuvalet ihtiyaçlarımı falan giderebilirim. Bu seviyede kaldı bu göz. Fakat sol gözde o zamana kadar bir sorun yoktu. Sadece o dediğim gibi miyopi vardı. Yine yüksek numaralı gözlük kullanmayı sürdürüyordum. Yine lise sanırım bitmek üzereydi o civarlarda. Sol gözümde bir katarakt olduğunu, bunun görmeyi engellediği bana söylenmişti. O yıllarda artık babamın emekli olup memleketimiz olan İzmir'e döndüğümüz zamanlardı. Biz Bora Hoca'ya bunu söylediğimizde, daha doğrusu zaten Bora Hoca bizi bilgilendirmişti bu konuda. Bora Hoca biraz daha gelişmesini bekleyebiliriz bu kataraktın alınması için demişti. Yani mesela merak edenler olacaktır. Katarakt yaşlılık hastalığı değil mi? Dediğim gibi genetik durumlarda olabiliyor. Hatta katarakt dediğimiz şey doğuştan bile olabiliyor. Çocuklarda olabiliyor mesela. Alınıyor çocukken. Benimki de hemen hemen yine sonradan oluşmuş bir kataraktı muhtemelen ama dediğim gibi genç yaşlarda başıma geldi. Evet, o kataraktın olgunlaşması bir süre beklendikten sonra liseden mezun olduğum zamanlarda Bora Hoca dedi ki Ankara'ya gelmenize gerek yok. Bu ameliyatı İzmir'de de yapabilecek insanlar var dedi ve bu defa Ege Üniversitesi'nin
Retina Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Jale Menteşe beni yönlendirdi. Alsancak'taki özel muayenesine gittim. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeydi o zaman. Jale Hoca dedi ben bunu üniversite hastanesinde yaparız, alırız dedi. Yine bir gece yatış yapıldı. Ertesi gün katarakt alındı. Taburcu oldum. Katarakt ameliyatı olduktan sonra olanlar ya da araştıranlar mutlaka biliyordur. Göze bir mercek yerleştiriliyor ve bu görmeyi artık düzeltiyor. Yani ne olmuş oldu? Benim sol gözüm artık miyopiden de kurtulmuş oldu. Resmen bir gözüm sıfırlandı. Bir gözü neredeyse kaybetmek üzereydim. Onda hala %90 görme kaybı tabii ki var. Ama bir gözün görmesi bile aslında yapıyor. İki gözün işlevini yapıyor, karşılıyor. Yani organların 2 tane olmasının avantajı da bu aslında bazı duyu organlarımızın. Neyse bu sürekli sol göz beni hayatımı kurtardığı için yaklaşık 20 yıl falan hiç böyle sorun yaşamadım. Yani 20 yıl oldu mu olmadı mı bilmiyorum. 15 yıl diyelim. Neyse ikinci üniversiteyi falan okudum artık. Aradan o kadar zaman geçti. Mezun oldum vesaire. Yani benim sol gözde bozulma başladı. Her ne kadar mercek yerleştirilse bile göz sürekli değişen bir organ sonuç olarak. 1 numara civarında bir uzak gözlüğüne başladım, yani uzakları görmek, yakın uzak mesafedeki yazıları okuyabilmek için. Onun dışında ama bir sorunum yoktu. Mesela araç kullanıyordum. Araç kullanmak için gözlük almam şart olmuştu artık. Uzaktaki levhaları falan okuyamıyordum. Ama evde mesela kullanmıyordum uzak gözlüğünü evin içinde ya da bir şeyler okurken, kitap okurken kullanmıyordum. Neyse geçtiğimiz günlerde asıl meseleye gelelim. Sol gözümde bir tuhaflık hissetmeye başladım. Sol gözümün böyle yine soluna doğru bir böyle örümcek ağı gibi bir şey. Hafif böyle sinek uçuşmaları. Ben önceden tecrübeli olduğum için artık bu durumlarda erken teşhisin, erken hemen gitmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çünkü göz artık bir kayıpla sonuçlanabiliyor çok geç kalınırsa. Hemen Jale Hoca'yı aradım, özel muayenesini. Yeni yerine gittim. Yine Alsancak'ta Hocazade Camii'nin arka taraflarında bir yerde. Mithat Paşa Caddesi mi oluyor tam bilmiyorum. Hemen acil olduğu için bana randevu verdi tam böyle çıkış saatine. Gittim, dedi ki bir lazer operasyonuyla kurtarabiliriz gibi dedi ama ben yurt dışına çıkacağım bu sıralarda dedi. Seni yine çok güvendiğim bir öğrencime emanet etmek istiyorum dedi. Yine Ege Üniversitesi Fakültesinde şu an retina bölümünde olan Serhat Hoca'ya yönlendirdi beni. Serhat Hoca gördü ertesi gün ama dedi ki yani bu lazerlik değil artık, yani vitrektomi adını verdiğimiz bir ameliyat yapılması gerekiyor artık dedi. Yani cerrahi bir operasyon gerekiyor dedi. 2-3 gün sonra yine bir randevu verdi. Yani yatış yapıldı. 1-2 saatlik bir operasyon yapıldı. Ne oldu? Vitrektomi ameliyatından biraz söz etmem gerekirse yine yırtıklar, ilk gözün içi temizleniyor. Kanlanma varsa, zararlı bir cisimler, bir şeyler varsa, yırtıkları görebilmek için temizliyorlar muhtemelen. Retina yırtıklarını tekrar yapıyorlar, tedavi ediyorlar. Bu arada retinanın tek dezavantajlı yanı, retina hücreleri kendini yenileyemiyor. Yani bir kayıp söz konusu oluyor ama olduğu kadarıyla kurtarmak, dondurmak, hatta tıp dilinde galiba yatıştırmak diyorlar buna. Retinaları yatıştırıyorlar ve yırtılmanın önüne geçilmiş oluyor bu sayede. Yine vitrektomi ameliyatında göze bir gaz veriliyor. Bazı durumlarda silikon veriliyormuş. O daha sonra tekrar geri alınıyormuş. Ama benim gözümün içine bir gaz yerleştirildi. Bir tampon görevi görmesi için tedavi sürecini yapıyor. Yani yatıştırmaları herhalde yerine oturması için onu sağlıyor. Ve yaklaşık 3 haftaya yakın sol gözümün üzerine doğru bir yatış pozisyonunda yattım. Yani yüzüstü zordu ama gözü kurtarmak için böyle şeyler yapmak gerekiyor. Kontrollerim devam ediyor. Bir ilk hafta gitmiştim. İkinci hafta 2 hafta sonra tekrar gittim. Yani gidişat iyi olduğu için şimdi takibi devam ediyor. 1 ay sonraya tekrar kontrol için randevu verildi. Yani özetle gözden çok çektim. Ama izleyenlerden şöyle bir şey rica edebilirim. Gözden çok çektiğim için bu konuda çok hassasım ve insanlara da tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani en ufak gözünüze tuhaf gelen bir şey gözünüzle ilgili hemen gidip bir doktora gösterin. Artık günümüz şartlarında erken müdahalede lazerle tedavi edilebiliyor. Lazer dediğimiz tedavi yöntemleri muayenehanede gerçekleştiriliyor ve bu ayaküstü bile yapılabiliyor. 10 dakika içinde yapılıp bitiyor. Yani gözünüze bir damla damlatılıyor.
o gözü uyuşturuyor, lokal anestezi. Ağrısız bir lazer operasyonuyla 5 dakikada 10 dakikada bu işler bitiyor. Ya da dediğim gibi biraz daha geç kalmışsanız benim gibi vitrektomi ameliyatı gibi cerrahi operasyonlar yapılması gerekiyor. Bu nedenle erken teşhis göz sağlığında çok önemli. Bu arada ameliyattan sonra görmem eski şeyine kavuşmaya başladı, özelliğine. Tabii yırtıklardan dolayı mesela sol tarafta bir yırtık olduğu için gözümü sola çok böyle fazla baktığımda orada hafif bir siyahlık fark edebiliyorum. Veya gözümün alt tarafında hafif bir şey var, yırtık var muhtemelen. Gözümü yukarı kaldırdığımda o karartıyı görebiliyorum. Bir de yukarıdan böyle hafif bir yırtık var. Onu da fark edebiliyorum. Özellikle çok ışık olduğu ortamlarda daha çok belli oluyor. Onun dışında uzak görmem düzelmeye başladı. Yani şu mesafe mesela ekranı çok güzel görebiliyorum. Yakında şu an bir düzelme yok. Benim yakınımda bir problem yoktu. Ameliyattan sonra mı oldu bilmiyorum ama mesela sırf böyle meraktan annemin yakın gözlüğünü alıp bir taktım. Bayağı yakın gözlüğüyle çok daha net gördüğümü fark ettim. Yakınım da bozulmuş olabilir ya da belki iyileşme süreci biraz daha devam edecektir. Çünkü daha yeni bir gözlük verilmedi. Uzak için bir gözlük daha verilecek. Onu bekliyoruz. O gazın tam gitmesini bekliyorum. İyice küçülmeye başladı. Herhalde bu yaşta da yakın gözlüğüne başlayacağım gibi görünüyor. Önemli olan tabii görmek. Yani çok önemli bir şey görmek. Kaybettiğinizde anlayabilirsiniz ancak. Yani dediğim gibi sağ gözümde %90'a yakın görme kaybı var ama benim sol gözüm gayet iyi gördüğü için sanki hiç görme kaybım yokmuş gibiydi bu yaşıma kadar. Tabii mesela sağ gözde görme kaybı var. Bir de sol göz ameliyattan sonra kapandığı için yani görmemenin nasıl bir şey olduğunu o an biraz daha anladım. O nedenle diyorum ki yani mutlaka gözünüzle ilgili en ufak bir şüphe, işte gözde sinek uçuşması olabilir, şimşek çakması olabilir. Bu retina yırtılmasının belirtileridir. Mutlaka gözünüzde öyle bir cisimler, farklı bir cisimler görüyorsanız kendiliğinden geçmesini sakın beklemeyin. Geçmez. Eğer doktor böyle bir şey söylememişse geçmez. Mutlaka bir doktorun görmesi gerekiyor. Erken müdahale dediğim gibi görmeyi kurtarırsınız. Daha büyük hastalıkların olmasının önüne geçmiş olursunuz. Amacım dediğim gibi insanları bilgilendirmek, kendi sağlığımdan da öte. Çünkü ben bunu çocukluktan beri yaşıyorum. Umarım bundan sonra yaşamam. Kontrollerimi sürdürüyorum. Yani yılda en azından bir kere bir göz kontrolünden geçmenizde fayda var. Yani mesela benim babam emekli hava subayıydı. Onların mesela sürekli şeyleri olurdu. Yıllık kontrolleri olurdu. Çünkü sürekli gökyüzündeler, uçuyorlar. Onların mesela o şekilde bir kontrolleri olurdu. Bence bunu insanlar kendi hayatlarına uygulamaları gerekiyor. Yani haftada yılda bir kere insanlar genel bir sağlık şeyinden geçmeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi acil durumlarda bir belirtiler varsa sakın ihmal etmeyin. Mutlaka yani özel olması gerekmiyor. Üniversite hastaneleri bu konuda çok iyi. Çünkü benim ilk gözümün arkasına bakıldığı yerde unutulmasın ki bir araştırma hastanesiydi. Yani üniversiteye bağlıydı. Bu kapatılan askeri hastanelere falan çocukken çok gittim. Orada hiç gözümün arkasına bakılmadı benim. Burada yani hani askeri hastaneler şu kadar iyiydi, bu kadar iyiydi demeye gerek yok. Hekimler iyidir belki, o ayrı konu ama donanım olarak açıkçası o zaman çok iyi değildi. Devlet de muhtemelen çok iyi değildi. Şimdi bir devlet hastanesinin göz polikliniği nasıl hiç bilmiyorum gitmediğim için. Çünkü açıkçası ben bu konularda akademik çalışmalar olan insanları daha görüyorum. Güvenilir görüyorum. Ben de o şeyden geldiğim için yani yıllarca üniversite okudum. Arkadaşlarımın çoğu akademisyen oldular. Bu insanlar çünkü araştırmalarına devam eden insanlar. Uygulamadan çok sorun çözme odaklı yeni bir şeyler bulma, araştırma olduğu için o insanlara güvenim daha çok olduğu için bir araştırma hastanesini daha tavsiye de ederim herkese. Yani mutlaka yakınınızda bir araştırma hastanesinin şeyi vardır zaten. Göz polikliniği vardır. İhmal etmeyin gözünüzü. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.